Efendim selamlar. Düşmüşler Salonu'na hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Arada görüşemedik tabii. Bugün Napolyon biyografimize devam ediyoruz. İkinci bölümle birlikte Napolyon'un yaşamına göz atmaya devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak? İkinci videoda toparlamayı düşünüyorum ama doğaçlama gidelim yine keyfimize göre. Toparlayamazsak bir bölüm daha yaparız. Bizi tutan kimse yok. Hadi bakalım başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim ilk videoda hatırlayacaksınız Napolyon'u Mısır'dan Fransa'ya dönerken yolda bırakmıştık. Fransa'dan pek iç açıcı haberler gelmeyince Napolyon ordusunu ve bilginler ekibini Mısır'da bıraktıktan sonra Fransa'ya doğru denize açılmıştı. Hatta burada detay bilgi sevenlere şunu söyleyelim. Napolyon Mısır'dan ayrılırken yanına genç bir köleyi de koruma olarak alıyor. Rüstem adındaki bu genç çocuk yaklaşık 15 yıl boyunca üzerinde geleneksel kıyafetleri, belinde hançeriyle birlikte Napolyon'a kişisel korumalık yapıyor. Hatta o kadar ki yatak odasında dahi bir köşede yer alan döşekte uyuyarak Napolyon'u uykusunda dahi yalnız bırakmadığı söyleniyor bu Rüstem adındaki genç kölenin. Napolyon Fransa'ya döndükten sonra halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Çünkü o dönem hükümet mevcut sıkıntıları çözme konusunda pek başarılı olamıyor. Hem içeride hem dışarıda büyük sorunlar söz konusu. İşte dışarıda bir örnek, Napolyon'un İtalya'daki kazanımlarının birçoğu kaybedilmiş durumda. Yine içeride büyük bir ekonomik kriz var. Hiperenflasyon halkın oldukça sırtına binmiş durumda. Onun dışında sürekli yolsuzluk haberleri geliyor hükümetten. Ciddi bir yozlaşma söz konusu devlet kurumlarında. Böyle olunca da halk Napolyon'u vatanın kurtarıcısı, kahramanın dönüşü gibi sloganlarla karşılıyor ve hatta o dönem ülkenin birçok bölgesinde Napolyon'un kahramanlıklarının anlatıldığı oyunlar oynanmaya başlıyor tiyatro salonlarında. Hatta bu dönem için Napolyon daha sonra hatıralarında armut olgunlaşmıştı diye not düşüyor Tabii o dönem şöyle bir durum söz konusu. Napolyon'un İtalya'da olsun, Malta'da olsun, yine Mısır'da olsun kurduğu idari yapılar, orada kurduğu cumhuriyetler, onların anayasasını hazırlaması, hukuk sistemlerini düzenlemesi, bunların elbette haberi Fransa'ya ulaşıyor. Ve halkta da oralarda bu işleri yapabilen bir kişi Fransa'yı da kurtarabilir, Fransa'da da yapabilir gibi bir umut doğmasına sebep oluyor. Ve böylece halk arasında Napolyon artık sessizce lider olarak görünmeye başlıyor. Şimdi tabii bu işler biraz riskli. Çünkü o dönem bu yükselişlerin, inişleri ne olacağı pek belli olmuyor. Giyotinin o korkutucu ihtişamı her zaman ensenizde. Napolyon da o yüzden adımlarını çok dikkatli atıyor. Fakat şu da var. O dönemin kurt siyasetçileri Napolyon'un çevresine toplanmaya başlıyorlar. Aslında yavaş yavaş da lider seçilmiş oluyor bu şekilde. Halk zaten lider olarak Napolyon'u görmeye başlamıştı. Fakat devlet içerisinde de yavaş yavaş Napolyon lider olarak görünmeye başlıyor ve bir darbe komplosu tasarlanıyor özel hayat dersek tabii Napolyon Fransa'ya döndükten sonra Josephine'le bu sadakatsizlik meseleleri üzerine oldukça ateşli tartışmalar yaşıyor. Hatta denir ki dışarıdan da dikkat çekecek derecede evde eşyaları kırmalı dökmeli çok büyük bir kavga ettikleri de söyleniyor. Fakat ardından ikili tüm bu sorunlarını çözüyorlar. En azından şunu biliyoruz. Josephine bir daha kocasını aldatmıyor. Herhangi bir sadakatsizlik girişimine girmiyor. Fakat Napolyon'un ömrü boyunca hayatının son anına kadar sevgilileri, metresleri eksik olmuyor. Ve sonunda darbe yapılıyor. Zaten dediğim gibi halktan bir destek söz konusu. Onun dışında ordu arkasında elbette Napolyon'un. Bir de dönemin o kurt siyasetçileri de Napolyon'u tırnak içine gazlayınca meclis basılıyor ve darbe gerçekleştiriliyor. Napolyon konsüllük sistemiyle 1. konsül olarak Fransa'nın başına geçiyor. Konsüllük sistemi Roma'dan gelme bir sistem diyebiliriz. Tıpkı Sezar gibi üçlü konsül sistemini kuruyor Napolyon. Kendisi 1. konsül oluyor. 2. ve 3. konsül de ona danışman olarak yine yanında yer alıyor. Fakat zamanla
ikinci ve üçüncü konsülün elbette pek bir anlamı kalmıyor, sembolik kalıyorlar ve Napolyon efendim tek adam olarak devrimi savunma, devrimi koruma amacıyla geldiğini iddia ederek, ki aslında kimi eylemleri bu konuda kabul edilebilir olsa da aslında efendim fiilen de 89 devrimini bitirmiş oluyor. Efendim bu konsüllük sisteminin hani çok idari detaylarına girmeyelim ama elbette bir senato var, alt meclisler var, ulusal yerel kurumlar devam ediyor. Fakat işin sonunda tüm ipler Napolyon'un elinde. Yani tam bir tek adam rejimi kuruyor Napolyon. Tabi bu sistem gelmeden önce aslında bir referandum da yapılıyor. Fakat referandumdan önce Napolyon kardeşine İçişleri Bakanı ilan ediyor ve bu seçimin yapılması, oyların toplanması, sayılması, sonucun açıklanması hepsi kardeşinin elinde ve %99'luk evet oyuyla Napolyon resmi olarak seçim sonucuyla da kendisini Fransa'nın 1. konsülü ilan etmiş oluyor. Efendim tabii konsül olduktan sonra Napolyon'un ilk işlerinden birisi Avrupa'ya barış teklifinde bulunuyor. Yani başta Britanya ve Avusturya olmak üzere Avrupa devletlerine barış teklif ediyor. Fakat ilk etapta bu barış teklifi kabul görmüyor. İçeride ise efendim devrimin evet kimi programlarına devam etmiş olsa da devrim sonrası yapılmış olan kimi eylemleri sonlandırıyor. İşte efendim kimi sokakların, yapıların, binaların isimleri değiştirilmişti. Bu isim değiştirme projesine bu sefer kendi vizyonuyla, kendi sloganlarıyla dahil oluyor. O eski isim değiştirilmiş yerlerin isimlerini bir daha Napolyon değiştiriyor. Onun dışında devrim takvimini ortadan kaldırıp eski takvimi geri getiriyor. Efendim devrim yapıldıktan sonra bu dini takvim ortadan kaldırılmıştı devrimciler tarafından. Tekrar Napolyon o takvimi geri getiriyor ve devrim takvimini iptal ediyor. Tabii yine büyük bir af çıkarıyor efendim. Sürgüne gönderilmiş olan, devrim zamanı sürgüne gönderilmiş olan kimi soyluları, rahipleri ülkeye geri davet ediyor. Aslında bunun altında bir sebeplerden birisi de şu: o dönem devlet idaresinde işten anlayan kişi sayısı oldukça az. Şimdi devrim sonrası tabii giyotine gidenler, sürgüne gönderilenler derken tabii devleti idare edecek, devlet işlerinden anlayacak insan bulmakta zorluk çekiyor devrim hükümetleri. Bir yandan savaşlarla boğuşuyorlar, ekonomik krizler, efendim içeride dışarıda isyanlar vesaire derken kısa sürede insan yetiştirmek de kolay değil. Bu sebeple de dediğim gibi devlet işlerinden anlayan insan bulmakta zorlanıyorlar. Napolyon da bunun farkında ve bu sebeple de biraz özellikle o eskiden devlet idaresinde çalışmış olan soyluları geri davet ediyor o boşluğu kapatmak için. Onun dışında elbette yargı temizleniyor efendim. O dönem 3000'in üzerine hakim ve savcının değiştirildiği söyleniyor. Tabii Napolyon'un sadece yargı da değil, tüm devlet kurumlarında istediği tek bir şey var. Efendim yozlaşma, yolsuzluğa bulaşmamış, işini layıkıyla yerine getiren, işten anlayan, liyakata dayalı bir devlet sistemi istiyor. Burada tek kriterimiz var. Napolyon'un tek adamlığı sorgulanmayacak, Napolyon'a itiraz edilmeyecek. Fakat onun dışında herkesin disiplini, yani o general olarak asker disiplininde herkesin işini layıkıyla yerine getirmesini istiyor ve devlet memurlarını da seçerken sürekli bu liyakat meselesini ön planda tutarak işleri yürütmeye çalışıyor efendim. Efendim tabii olumsuz işler de yapıyor. Öncelikle tabii basın özgürlüğünü kısıtlıyor. Onlarca gazete kapatılıyor. Onun yerine hemen hızlı bir şekilde yandaş medya oluşturuluyor. Yine efendim kendisi eski bir Jacoben olsa da muhalefet yapabilecek olan devlet içerisindeki o Jacobenleri sürekli baskı altında tutuyor. Ve zaten kısa bir süre içerisinde de Bonapartçı bir düzende devlette kurulmuş oluyor. Yine bir özel hayat molası dersek efendim, tabii 1. konsül olduktan sonra Napolyon, Josephine'le birlikte saraya yerleşiyorlar. Monarşik ritüellerden oluşan yaşam biçimine geçiş yapıyorlar. Oldukça da müsrif bir yaşama geçiş yapıyorlar. Hatta Josephine için bir önceki kraliçe Marie Antoinette'i aratmadığı söyleniyor yaptığı masraflar sebebiyle.
Tabii şunu söyleyelim, halk bir yandan da memnun aslında. Çünkü Napolyon geldiği zaman çok kısa bir süre içerisinde ana problemlerin birçoğunu çözüyor. Öncelikle ekonomiye bir rahatlama getiriyor. İşte efendim askerleri, memurların maaşlarını arttırıyor. Tabii devlet içindeki yolsuzlukları sonlandırınca da ekonomiye bir rahatlama geliyor. Onun dışında köylünün ve tüccar sınıfın imkanlarını genişletiyor. Bu anlamda da efendim halktan da ciddi bir destek alıyor, olumlu puan alıyor bu ekonomik anlamda yarattığı rahatlamayla. Bunun dışında o dönem Fransa'da ciddi bir güvenlik sorunu söz konusu. Fransa tüm bölgelerde, tüm topraklarda eşkıyalık problemiyle boğuşuyor. Halk yılmış durumda bu eşkıyalık meselesinden dolayı. Napolyon efendim kurduğu o jandarma sistemiyle, ordusuyla kısa bir süre içerisinde bu eşkıyalık problemini sonlandırıyor. Hatta bu sebeple aslında ekonomiye de yaramış oluyor. Çünkü ticaretin güvenli bir şekilde ülke içerisinde dönmesine de sebep olmuş oluyor bu eşkıyalık sorununun çözümü. Tabii o dönem Fransa'daki bu isyanlar da devam ediyor aslında. Devrim sonrası Fransa'da kimi bölgeler devrime karşı isyan etmişlerdi. Napolyon başa geçtikten sonra da bu isyanlar durmuyor aslında. İsyanlar devam ediyor. Napolyon haber gönderiyor, bir af çıkarıyor. Diyor ki eğer silah bırakırsanız yargılanmayacaksınız, size kimse bir şey yapmayacak. Bu af sonrası kimi isyan bölgeleri gerçekten silah bırakıyor fakat kimileri isyana devam ediyorlar. İşte bu isyana devam edenlere karşı Napolyon ordusunu gönderiyor ve kısa bir süre içerisinde de bu isyan problemi de artık çözülmüş oluyor. Yani işin sonunda efendim Fransa genelinde bir güvenlik sağlanıyor. Halk bu anlamda da rahat bir nefes almış oluyor ve Napolyon'a da efendim sevgileri biraz daha artmış oluyor. Ve efendim bu sivil liderlik dönemi bir mola istiyor. Cephelerden gelen kötü haberler sonrası 1. Konsül Napolyon efendim sivil kıyafetlerine çıkarıp general üniformasını tekrar giyerek savaş alanlarına dönmek zorunda kalıyor. Ve efendim tabii yine ciddi bir ön hazırlık yapıldıktan sonra Napolyon İtalya'da tekrar hakimiyet sağlamak amacıyla bir sefere çıkıyor fakat bu sefer farklı bir yol izliyor. Avusturyalıları stratejik olarak şaşırtmak amacıyla bu sefer Alpleri geçerek İtalya'ya girme planı yapıyor. Efendim bu Napolyon'un Alpleri geçmesi tabii Hannibal ve Schlieman'dan sonra tarihte 3. kişi oluyor. Bu kadar büyük bir orduyla Alpleri geçen komutan olarak. Efendim tabii askeri tarihte de çok önemli bir yeri vardır. Hem lojistik hem stratejik olarak Napolyon'un bu Alpleri geçmesi oldukça önemlidir. 50.000'in üzerinde asker, 10.000'in üzerinde at, toplar, tüfekler derken efendim neredeyse kayıpsız bir şekilde Alpleri geçerek Kuzey İtalya'ya giriş yapar ve Milano'ya girip sarayına yerleşir efendim Napolyon. Efendim burada ufak bir magazin arası dersek Napolyon Milano'ya girdikten sonra bir dönem kısa bir aşk macerası da yaşıyor. Burada ünlü opera sanatçısı, şantöz Giuseppini, yani başka bir telaffuza yine bir Josephine diyebiliriz, Giuseppini Grassini hanımefendiyle birlikte kısa bir aşk kaçamağı yaşıyorlar. Tabii bir daha bu konuyu açmayalım fakat Napolyon'un dediğim gibi hayatı boyunca sürekli bu kaçamakları olmuştur. Birçok sevgilisi olmuştur, metresleri olmuştur. İşte dönemin ünlü sanatçıları, oyuncuları, hatta kendi çevresindeki kimi erkeklerin eşleri olmak üzere Napolyon'un efendim nasıl diyelim çapkınlık hayatı oldukça hareketli geçmiştir diyebiliriz. Efendim tabii Kuzey İtalya'ya girdikten sonra Avusturyalılarla çeşitli muharebelere giriyor tekrar ve özellikle işte bu Marengo muharebesinde ki oldukça kritik bir muharebedir. Avusturyalıları mağlup edip yine Avusturyalıları ateşkese zorluyor ve aynı zamanda Fransa'da da o yenilmez Napolyon mitine bir tuğla daha eklenmiş oluyor efendim. Efendim bu dönem Napolyon kritik bir işe daha imza atıyor ve Papa ile gizli bir görüşme gerçekleştirerek Fransa'ya Hristiyanlığı geri getiriyor. Efendim tabii şimdi hiç bilmeyenler için şöyle bir bilgi verelim. Fransa'da devrim olduktan sonra devrimciler Hristiyanlığı yasaklıyorlar. Bu döneme işte Fransa'nın Hristiyanlıktan arındırılması deniliyor. Kiliseleri kapatıyorlar, rahipleri ya işte idam ediyorlar ya da sürgüne gönderiyorlar. Kilisenin tabii topraklarına el konuluyor. Hristiyanlığın o ayrıcalıkları her şey sona eriyor.
Böyle bir dönem söz konusu. Fakat Napolyon başa geçtikten sonra kendisi tabii ki bir dindar birisi değil. Aydınlanma ilkelerini benimsemiş bir seküler. Fakat şunu anlıyor ki bu iş öyle kolay çözülecek bir iş değil. Onun dışında tabii halkın da desteğini daha da arttırmak için. Çünkü o dönem bu ilkeler herkese ulaşmıyor. Özellikle kırsal kesimde ciddi bir problem söz konusu, bu dinin ortadan kaldırılması, kilisenin faaliyetlerinin sonlandırılması üzerine. Ve bu sebeple de efendim Napolyon bir dini hoşgörü ortamı sağlamak amacıyla da kiliseyle, papayla bir görüşme gerçekleştirerek Hristiyanlığın geri dönmesini sağlıyor. Tabi eski düzene göre oldukça farklılıklar söz konusu. Napolyon bazı şartlar sunuyor papaya. Öncelikle efendim kilisenin topraklarını geri alamayacağını söylüyor. Ve işte o kilisenin, Hristiyanlığın kutsallığı meselesi birazcık efendim törpüleniyor. Yani artık öyle devletin üstünde olması gibi bir durum söz konusu değil kilisenin. Devlete bağlı, devletin bir aracı, devletin bir kurumu olarak bundan sonra faaliyet gösterecek şekilde Fransa'ya giriş yapıyor kilise. Efendim kiliseler tekrar aktifleştiriliyor. Rahipler geri dönüyor. İşte ayinler, dualar, pazar gününün tatil olması, diğer dini tatiller hepsi geri geliyor efendim. Tabii burada Napolyon işte rahiplerin atanması konusunda da söz sahibi. Yani son karar yine Napolyon'da. Napolyon karar verecek rahiplerin atanması durumuna. Onun dışında yine dediğim gibi dini hoşgörü açısından, dini hoşgörü ortamı sağlanması açısından işte diğer mezhepler olsun, Protestanlık başta olmak üzere, yine Yahudilik olsun. Tabii o dönem Avrupa genelinde hala Yahudilere karşı ciddi bir düşmanlık söz konusu. İşte bu Yahudiliğe düşman hepsini sonlandırmak istiyor. Hep beraber tek çatı altında dini hoşgörü ortamıyla yaşama koşullarını getiriyor efendim kilisenin başına. Onun dışında bir ekleme daha yapıyor. Bundan sonra ayinlerde, dualarda mutlaka Napolyon da anılacak ve mutlaka Fransa Cumhuriyeti de anılacak. Yani dualarda Fransa Cumhuriyeti ve Napolyon ismi mutlaka geçecek efendim. Bunu da Napolyon bir ön şart olarak papaya sunuyor. Tabi halk zaten efendim Napolyon sevgisiyle coşup taşmışken bir de bu Hristiyanlığın geri dönüşüyle birlikte daha da büyük bir aşk duymaya başlıyorlar Napolyon'a. Fakat herkes değil. Efendim o dönem işte seküler sınıf diyelim, yine devletin içindeki o eski Jacobenler bu Hristiyanlığın tekrar aktifleştirilmesi konusuna pek sıcak bakmıyorlar, biraz rahatsız oluyorlar. Ancak ses de çıkaramıyorlar tek adam Napolyon'a karşı. Efendim diğer reformlarına bakacak olursak tabii yaptığı en büyük reformlardan birisi de hukuk reformu. Şimdi o dönem Fransa'da öyle merkezileşmiş bir hukuk sistemi yok. Bölgeden bölgeye değişen bir hukuk kültürü söz konusu. Napolyon öncelikle merkezi bir hukuk sistemi yaratıyor ve işte başta yurttaşlık hakları, kanun önünde eşitlik, yine medeni hukuk kapsamında döneme kıyasla aslında oldukça ilerici bir hukuk sistemi getiriyor Fransa'nın başına. Hatta şöyle söyleyebiliriz, bu hukuk reformu aynı zamanda Napolyon kanunları olarak geçer efendim. Bu Napolyon kanunları hem o dönem hem de hatta daha sonrası günümüze kadar diyebiliriz, dünyanın birçok yerinde örnek olarak kullanılıyor. Yani işte Hollanda olsun, Belçika olsun, İtalya olsun, hatta Kanada, Japonya dahil olmak üzere bu Napolyon kanunlarının, Napolyon'un getirdiği bu yeni reformların kimi bölümleri örnek alınıyor. Bugün dahi kullanılmakta, kabul edilmektedir diyebiliriz bu Napolyon kanunları için. Efendim tabii yine ticaretin standartlaştırılması için, kurumsallaşması için ölçü birimlerinin tek tipleştirilmesi üzerine gidiyor Napolyon. O dönem bölgeden bölgeye değişen bir ölçü birimi durumu söz konusu. Ölçü birimlerini standartlaştırıyor efendim. Yine madeni paraların düzenine el atıyor. Hatta işte o dönem yaptığı 1 franklık madeni paralar onlarca yıl Avrupa'da efendim bir standart olarak kabul ediliyor. Bu anlamda efendim ticaret açısından da bu merkezileşme, standartlaştırma konusunda oldukça kritik eylemlere imza atıyor.
Tabii eğitim reformu geliyor. Efendim tıpkı hukuk sistemi gibi eğitim reformunda da oldukça döneme kıyasla ilerici adımlar atıyor. Öncelikle tabii Fransızcayı tek dil olarak, yani bir ulus yaratmak, merkezleşmek amacıyla o dönem Fransa'nın birçok bölgesinde birçok dil konuşuluyor. Fransızcayı önceki bir resmi dil haline getiriyor ve eğitimde de Fransızcayı tek dil haline getiriyor. Ardından efendim dini eğitimden uzaklaştırıp laik bir eğitim sistemine geçiyor. Aydınlanmacı, dediğim gibi ilerici fikirleri benimsemiş, modern beşeri bilimlerin işlendiği bir eğitim sistemi getiriyor. Efendim zaten çok kısa bir süre içerisinde de Fransa'da özellikle işte bu ortaokullar, liseler o dönem Avrupa'nın en önde gelen okullarına dönüşmeye başlıyor. Bu Napolyon'un eğitim reformu sonrası ve elbette yine hukuk sistemi gibi bu eğitim reformu da daha sonra birçok ülkeye örnek oluyor. Model olarak alınıp başka ülkelerde de kullanılıyor Napolyon'un bu eğitim reformu. Efendim kısaca Napolyon kendi vizyonuyla bir ulus, bir medeniyet yaratma kapsamında ilgilenmediği, dokunmadığı alan bırakmıyor. Mısır'dayken onun rol modeli Büyük İskender demiştik. Bu anlamda da bu reformlar, yeni bir medeniyet yaratma kapsamında yaptığı eylemlerle de rol modeli Sezar oluyor diyebiliriz. Efendim yine dış siyasete dönecek olursak o dönem tabii Avusturyalıları bir ateşkese zorlamıştı Napolyon. Kuzey İtalya'daki muharebelerden sonra, başarılardan sonra Avrupa'ya tekrar bir barış teklifi sunuyor. Tekrar bütün o koalisyon ülkelerine, Britanya hatta Osmanlı'ya dahi haber gönderiyor. Bir barış ortamı sağlanması amacıyla. Bu sefer efendim istekleri kabul ediliyor ve Avrupa devletleri bir araya gelip Fransa ile Napolyon'la bir barış sözleşmesi imzalıyorlar. Fakat tabii hem Mısır'da olsun ya da İtalya'da olsun ufak tefek tavizler vermiş olsa da işin sonunda Napolyon'un lehine olacak şekilde oldukça Fransa'nın lehinde bir barış anlaşması imzalanıyor ki imzalandığı an bile o dönem konuşuluyor ki bu barış anlaşması çok uzun sürmeyecek, uzun ömürlü olmayacak. Fakat yine de kısa bir dönem içinde olsa Napolyon'un bu girişimi tutuyor ve Avrupa'da bir barış süreci başlıyor. Ve böylece efendim halk tarafından savaşın tanrısı olarak görülen Napolyon bu anlaşmayla birlikte aynı zamanda barışın elçisi olarak da kabul görüyor. Efendim hazır Avrupa'da barış sağlanmışken Napolyon gözünü yeni dünyalara dikiyor. Daha doğrusu yeni dünyalardaki Fransız kolonilerine bir göz atmak istiyor. O dönem şöyle bir durum söz konusu. Bugün bizim Haiti dediğimiz, o zamanlar Saint Domingue olarak anılan memlekette bir isyan, bir devrim süreci söz konusu. Siyahi köleler efendilerine karşı ayaklanmış durumdalar ve Napolyon efendim bu durumdan rahatsız oluyor. Devrimin sonlanması için ve köleliğin geri getirilmesi için ordusunu Haiti'nin üzerine salıyor ve ordunun başına da Kayın biraderini ve bugün aynı zamanda çok ünlü bir Formula 1 pilotuyla da aynı ismi paylaşan Charles Leclerc'i getiriyor. Efendim ancak işler Napolyon istediği gibi gitmiyor. Charles Leclerc Haiti'ye vardıktan sonra kısa bir süre içerisinde bir hastalığa yakalanıp hayatını kaybediyor. Ardından başka komutanlar, generaller yolluyor Napolyon Haiti'ye. Fakat oldukça vahşi çatışmalardan sonra, yani yağmur ormanlarında, dağlarda, ovalarda, köylerde, kasabalarda oldukça vahşi çatışmalar yaşandıktan sonra, birçok da insan hayatını kaybettikten sonra efendim Fransızlar yeniliyor ve geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Napolyon Saint Domingue, yani bugünkü ismiyle Haiti'de yeniliyor efendim ve oradaki emellerine bir son vermek zorunda kalıyor. Efendim bu arada Kuzey İtalya'da yeni bir cumhuriyet kuruluyor ve bu yeni İtalya Cumhuriyeti'nin başkanlığına da elbette Napolyon getiriliyor. Yani Fransa'da 1. konsül Napolyon aynı zamanda İtalya Cumhuriyeti'nin de başkanı oluyor. Fakat 1. konsül dedik, Fransa'da da yeni bir referandum yapılıyor. O da şu: kağıt üstünde 10 yıllık bir süresi olan bu Napolyon'un 1. konsüllüğünün ömür boyu 1. konsül olması konusunda bir referandum yapılıyor ve elbette %99'luk bir evet oyuyla Napolyon ömür boyu 1. konsül seçiliyor.
Efendim az önce söylemiştik, Avrupa ile bir barış dönemi başlıyor fakat bu barışın çok uzun ömürlü olmayacağı ta o zamandan belliydi diye. Ve sonunda dediğimiz gibi barış bozuluyor. Britanya ile Fransa tekrar birbirlerine cephe alıyorlar. Burada önemli bir detay söz konusu. Napolyon tabii tekrar barış bozulunca ve tekrar savaşlar başlayacağı için bir maddi kaynak arayışına giriyor ve Fransa'nın Amerika'daki toprakları Louisiana'yı ABD'ye satma konusunda Amerika ile bir anlaşma gerçekleştiriyor. Bu anlaşmanın önemi şu, tabii Napolyon maddi olarak çok ciddi bir kaynak sağlamış oluyor Fransa'ya. Fakat bir yandan da aslında gelecek için, yani hatta bugünlere de etkileyecek şekilde çok önemli bir işe de imza atmış oluyor. ABD çok büyük topraklara sahip olarak gücüne de güç katmış oluyor aslında. Belki de bugünün süper gücünün oluşmasında işte kritik eylemlerden birisi de, evet tek anahtar değil fakat kritik eylemlerden birisi de belki de Napolyon'un bu Louisiana topraklarını ABD'ye satışıdır diyebiliriz. Yani o günlerden bugüne tıpkı o reformlarının etkisi gibi bu satış da efendim günümüzü etkilemiştir diyebiliriz. Efendim Napolyon tabii birçok cephede savaşmak için hazırlıklarına başlıyor. Özellikle Britanya ile tabii savaş için ciddi hazırlıklar yapıyor. O dönemki asıl amacı Manş Denizi'ni geçip Britanya'yı işgal etmek ve Napolyon işte bu yönde Manş Denizi'ni geçerek Britanya'yı işgal etmek için hem kara ordusunu hem de donanmasını hazırlamaya başlıyor. Efendim hazırlıklar sürerken beklenmedik bir durum oluyor. Napolyon'a karşı bir suikast komplosu ortaya çıkarılıyor. Eski kralcılar, işte eski hanedanlığın geri gelmesini isteyenler Napolyon'a karşı bir suikast girişiminde bulundukları, daha doğrusu bunun planladıkları ortaya çıkıyor. Ve bu sebeple de başlıyor yargılamalar, tutuklamalar. Efendim bu tutuklamalar yapılırken işin sorumlusu olarak da işte eski hanedanlığa bağlı bir dük var. Kendisi tabii devrimden sonra kaçmış Fransa'dan. O dük sorumlu tutuluyor ve bir şekilde Napolyon adamları bu arkadaşı gidip sepetleyip Fransa'ya getiriyorlar. Ve Napolyon kendisini idam ettiriyor ve bu idam sonrası da aslında büyük tepkiler alıyor. Hem halktan hem dışarıdan. Çünkü o dönem halk tekrar bu işte terör döneminin dönmesini istemiyor. Devrim dönemi işte bu giyotinler, efendim idamlar vesaire o dönemi bir terör dönemi diye başlıklandırılır. İşte yine mi geri döndü bu terör dönemi diye halkta bir tedirginlik oluyor. Avrupa'da tabii monarşiler tekrar bir ayaklanıyorlar Napolyon'a karşı. Yine işte idamlar, soylulara karşı idamlar başladı diye. Bu sebeple de efendim bu idam Napolyon'un aslında kariyerinde hatalarından birisi olarak gözükür. Çünkü başta Rusya ile olmak üzere işler bozuluyor. Çünkü Rusya'da o dönem Çar'la Napolyon arası aslında iyi. Fakat bu idamdan sonra elbette başka sebepler de var. Çıkar çatışmaları, siyasi, ekonomik olsun. Fakat bu dükün idamından sonra başta Rusya olmak üzere birçok kişi Napolyon'a sırtını dönüyor diyebiliriz. Fakat efendim bu komplo sonrası Fransa'da devlet içerisinde yeni bir tartışma başlıyor. İşte eğer Napolyon'a bir şey olursa yerine kim geçecek? Onun dışında işte eski hanedanlığında tekrar sürekli böyle suikast komplosu, efendim geri gelme çabası olmaması için ne yapabiliriz gibi tartışmalar başlıyor. Onun dışında tabii Fransa'nın dışarıda sadece askeri değil, sembolik olarak da güçlü gözükmesi için sonunda şöyle bir çözüm bulunuyor ve diyorlar ki Napolyon kral prens de değil efendim, direkt imparator ilan edilsin ve 1804 yılında Napolyon Fransa'nın imparatoru ilan ediliyor. Efendim dediğim gibi Napolyon imparator ilan ediliyor. Elbette bir seçim yapılıyor fakat seçimin sonucunu söylememe gerek yok. Ardından da bir taç töreni düzenlenmesi için hazırlıklar başlıyor. Efendim Papa davet ediliyor İtalya'dan bu taç giyme töreni için. Fakat gelmeden önce Papa bir ön şart sunuyor Napolyon'a. Diyor ki senin dini nikahın yok Josephine'le. Bu sebeple de taç giyme töreninden önce bir dini nikah kıyılmasını istiyorum diye ön şart koşuyor. Efendim Napolyon da işte ortalığı germemek adına hadi büyüklük bende kalsın diyerek bu şartı kabul ediyor.
Daha önce belediye nikahını kıymışlardı ve böylece dini nikahında kıymış oluyor Josephine'le Napolyon. Efendim nikahtan sonra Papa İtalya'dan geliyor ve taç giyme töreni düzenleniyor. Oldukça görkemli ve masraflı bir taç giyme töreni düzenleniyor Napolyon'a. Bu törenin detayları önemlidir. İşte Napolyon öncelikle eşine, Josephine'e tacı taktıktan sonra, kendisi Josephine'in başına tacını yerleştirdikten sonra Josephine'i imparatoriçe ilan edip Papa'nın elinden kendi tacını alıp kendisi başına yerleştiriyor ve kendisini Fransa'nın imparatoru ilan ediyor. Bu detay önemli. Avrupa tarihinde sembolik olarak çok önemlidir. Yani tacını Papa'ya taktırmaması, kendi tacını kendisinin takması Avrupa tarihinde oldukça sembolik olarak önemli bir detaydır. Bunun dışında tabii kısa bir süre sonra aslında bir taç giyme töreni daha gerçekleşiyor. Milano'da İtalya Cumhuriyeti'nin başkanıydı Napolyon, biliyorsunuz. Burada da İtalya Krallığına dönüyor iş ve Napolyon kendisini İtalya Kralı ilan ediyor ve Milano'da da bir taç giyme töreni düzenleniyor. Ve efendim işte iki taç töreniyle birlikte Napolyon yeni Fransa İmparatorluğu'nun imparatoru ve İtalya Krallığı'nın da kralı ilan ederek kendisini, taçlarını kafasına yerleştiriyor. Efendim hazır Napolyon'u imparator ilan etmişken bir mola verelim. O da biraz imparatorluğun keyfini çıkarsın. Çünkü hem biraz yoruldum hem de yakın bir zamanda bir yine hastalık geçirme durumumuz oldu eşimle. Onun ağırlığı hala üzerimde. Hem de ilk video sonrası, tabii ben bütün videolarda çok güzel dönüşler alıyorum sizlerden. Çok teşekkür ederim. Yine ama süreyle ilgili ufak tefek eleştiriler oldu. Galiba yine şu an çok uzatmış durumdayız. Bir de devam edersek daha da uzayacak. O anlamda efendim dilerseniz bir mola verelim. Fakat 3. videoyu çok da uzatmadan yakın bir zamanda geleceğinin de sözünü size vermiş olayım. Umarım tutarım bu sözü. O ana kadar o zaman hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşeceğiz. Bay bay.